Hepinize merhabalar. Ben İbrahim Bulungiray. Yeni tarihi videomuzda hepinize karşınızdayım. Malum ben köydeyken çekimlerim bayağı bir aksadı. Kusuruma bakmayın. Bu konuda mazeretim ve bahanem yok. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Ve daha da fazla video gelecektir inşallah. Daha fazla uzatmadan konumuza geçiyorum. Şimdiki konumuz ise sanayi devrimiyle birlikte gerçekleşen dünyadaki teknolojik gelişmeler. Yani dünyada teknolojinin gelişimi. Evet, teknoloji denilince aklımıza top, tüfek veya yeni icat edilen telefonlar, ondan sonra başka ne diyebiliriz? Ulaşım araçları, ondan sonra başka ne diyebiliriz? Kart sistemleri, bakiye sistemleri ve birçok teknolojik olarak gelişmişiz. Ve 21. yüzyıla kadar. Ama onun tarihine inebilirsek şöyle hemen kısaca bahsedeyim sizlere. Teknoloji Sümerlilerin yazıyı icat etmesiyle birlikte ve Lidyalıların parayı bulmasıyla birlikte hem ticaret gerçekleşmiş ve birçok yani birçok medeniyetlerin çıkardığı icatlarla birlikte günümüz teknolojinin temelleri atılmış oldu. Mesela Çinlilerin porselen, cam gibi şeyleri bulması ve birçok yeni icatların çıkmasıyla birlikte günümüz teknolojisine ayak uydurmaya ve temellerini atmasıyla birlikte ön, ön olarak yani ön hazırlanışını oluşturmuştur. Ve bununla birlikte ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar teknolojik gelişmeler ve insanların doğaya karşı yani doğaya karşı olarak bir o kadar da biz insanlar doğada birçok kez doğayı müdahale etmişizdir. Veya ne olabilir? Yollar yapmış olabiliriz veya başka ne yapmış olabiliriz? Köprü yapmış olabiliriz, taştan ev yapmış olabiliriz. Ağaçları keserek de ahşaptan ev yapmış olabiliriz ve böyle yerleşik hayata geçmeye başlamışız. Ve bununla birlikte birçok imparatorluklar, devletler savaşarak yıkılmasıyla birlikte Birinci Dünya Savaşı'na kadar böyle teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Ve bunu kovalayan böyle yıllar birbirini kovalıyor. Ardından Moğollar ilk virüsü yani ilk biyolojik silah çıkarmasıyla birlikte Avrupa'ya gönderdiği veba salgını ile birlikte Avrupa'yı büyük bir yani büyük bir bunalıma sokmuştu ve gerçekten inanılmaz bir şekilde nüfus kaybı yaşandı Avrupa'da. Malum tabii ki de bildiğiniz gibi 100 milyon vatandaşını kaybeden Avrupalılar birçok kez teknolojik gelişmeler yani gerilemeler yaşamış. Ardından din baskıları başlamış ve din adamları ve papazların söylediğine göre bunların Tanrı'nın cezası olduğunu ve o kadar da bir bilimsel kanıtlamaları yalanlayıp reddettiler. Tabi bununla birlikte ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu gelişmeleri takip ederek mesela şahi toplar, ondan sonra yeni donanma kurmamız ve gerçekten yeni tüfeklerle birlikte Avrupa'ya doğru yayılmışızdır. Ama Avrupalıların görüşüne göre ise yani tarafsız bakalım bu işe de. Avrupalıların görünüşüne göre ise onların ve kara veba yüzünden birçok vatandaş kaybetmesi ve birçok insan kaybetmesi ise Osmanlı'nın içine yaradığını söylüyor. Çünkü Osmanlı'nın genişlemesi bir o kadar da kolay olmadı. Yani fetihten fethiye yani çok zor olmuştur. Yani bir o kadar sefere çıkmak, kilometrelerce yol gitmek gerçekten çok zordu. Ancak yani 19. yüzyıla geldiğimizde ise artık buharlı lokomotifler, buharlı gemiler gelmiş ve bir o kadar da telgraf hatları geliştiği için artık ulaşım daha rahat sağlanabiliyordu. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadardı ve şimdi oraya geliyoruz.
Almanya İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında çekişmezlik arasında ve Almanları Fransızlar yaşadığı Alsas-Lorraine çekişmesiyle birlikte Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Ardından bu büyük savaştan sonra yıkıma uğrayan Almanlar yıkıma uğradı ve bununla birlikte İngilizler daha da hırslandı ve büyük bir sömürge imparatorluğu kurarak bütün topraklarını yönetmeye başladı. Ama uzak sömürgelerini kolay kolay yönetemiyordu. Oraya ne yapıyordu? Vilayet gönderip de uzaktan yönetebiliyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı'na kadar da bir o kadar da yine teknolojik gelişmeler yaşanmış. Adolf Hitler yine tekrardan iktidara gelerek yine siyasi krizler oluşmuş, büyük buhranlar oluşmuş. Ardından Sovyetler Birliği'nde oluşan sanayi devrimi, onların bir sanayi devrimi daha oluyordu Sovyetler Birliği'nde. Ondan sonra da e, e, ondan sonra 2. Dünya Savaşı büyük bir yıkımla yani 60 milyon maalesef 60 milyon ölü yani kişi maalesef hayatını kaybediyor. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş'la birlikte Amerika ile Sovyetler Birliği arasında uzay yarışı başlamış ve bir o kadar teknolojik gelişmelerse aralarındaki teknolojik çekişme dünyayı bir o kadar krize götürmüş hem de dünyanın dünyayı yeni çağa başlatmışlardır. Yani günümüze kadar gelişen teknoloji hem Amerika, Rusya, İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu ve Müslüman bilim adamlarımızı unutmuyoruz. Müslüman bilim adamları sayesinde teknoloji daha da gelişmiş ve buraya kadar da yani gelişmiş ve bu telefonla birlikte gerçekten bunları size anlatmam da bu da bir teknolojik gelişmedir. Gerçekten çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Atladığım yerler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Ben İbrahim Bulunguray. Hoşça kalın.